Herkese güneşli bir günden merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere yanımızda V212 kodlu bir E250 4 çeker var. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç Mercedes E250 Formatik olarak geçiyor. Aracımızın üzerinde 2200 litrelik bir dizel motor bulunuyor. Aynı şekilde Sevinci e-tronic bir şanzımana sahip. Paket donanımı da Avantgarde olarak geliyor. Biraz aracımızın ön kısmını incelemek istiyorum sizinle. Bu kısımda LED xenon farlarımız bulunuyor. Bunlar kısa farlarımız. Hemen yan kısımda da uzun farlarımız bulunuyor. Aynı şekilde bunlar da LED xenon olarak geliyor. Hemen alt kısmında far yıkamalarımız ve gündüz ledlerimiz konumlandırılmış. Bence panjurdaki kromlarla birlikte gayet iyi bir uyum yakalamış. Bizim aracımız Elite Avantgarde olduğu için burada bir yıldız logomuz bulunuyor. Eğer aracımız AMG paket olsaydı bu logo burada bulunmayacaktı. Buraya gömük bir şekilde geliyor amblemleri. Aracımızın lastik ebatları da 245-45-17 olarak geliyor. Aracımızın üzerinde bulunan jantlar standart olarak geliyor. Eğer aracımız AMG paket olsaydı 18 inç büyük jantlarla gelecekti. Aynı şekilde lastiklerimiz... Gel abi. Sen devam et. Aracımızın lastikleri de Michelin'in Cross Climate lastikleri. Az kesiklik yaptın ama satmayı mı düşünüyorsun, reklam mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? YouTube'a içerik üretiyoruz abi. Kaç model bu Mercedes? Abi bu 2012. Kaç para istiyorsunuz? Abi 1 Piyasası milyon, kaç? 1 milyon 700 bin lira civarlarında şu an. Aracımızın aynaları standart olarak katlanır şekilde geliyor. Aracın yan kısımlarında avantgard bir pakete sahip olduğumuz için krom detaylar bize eşlik ediyor. Aynı şekilde aracımızda panoramik bir cam tavan bulunuyor. Arka kısmı da perdeli şekilde açılabiliyor. Biraz da arka kısmını inceleyelim aracın. Aracımızın arka kısmı bu şekilde. Burada E250 CDI yazımız bulunuyor. Buradaki CDI aracın dizel olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde burada formatik yazımız bulunuyor. Bu yazı da aracın 4 çeker olduğunu belirtiyor. Aracımızın krom detayları gayet iyi bir uyum yakalamış. Hem egzoz başlıklarımızın krom oluşu, hem tampondaki krom çıtamız, hem de bagaj üzerindeki krom çıtamız gayet güzel görünüyor. Aracımızdaki park sensörleri standart olarak bulunuyor ama geri görüş kameramız bu araçta bulunmuyor. Biraz da aracımızın bagaj kısmını inceleyelim. Aracımızın bagajı bu şekilde gayet geniş, büyük bir bagaja sahibiz bu araçta. Aracımızın arka kısmında iki karşılıklı file bulunuyor. Küçük eşyalarımız, evraklarımız arka kısımda gezmesin diye bu alanlarda gayet iyi düşünülüyor. Bir de aracımızın stepne kısmını inceleyelim. Aracımızın yedek lastiği de bu şekilde 155-70-17 olarak geliyor. Aynı şekilde Continental bir markaya sahip. Bu kısımda gördüğünüz akü bu araçta yedek akü olarak geçiyor. Aynı şekilde aracımızda elektrikli bir bagaj bulunmuyor. Biraz da aracımızın iç kısmını inceleyelim. Saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bu aracın kapı kollarındaki saklama gözleri oldukça dar. Herhangi bir 0.5'lik su vesaire bir şey koymak isterseniz burada öyle bir alan bulunmuyor. Aynı şekilde bu alanda bagajı açabileceğim bir tuş bulunuyor. Bu kısımdan kolayca merkezi kilidi kontrol edebiliyorum. Hemen alt kısımda elektrikli aynaları kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Alt kısımda da 4 camın elektriğini kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Aracımızın far takımı bu alanda bulunuyor. Bizim aracımız makyajlı bir araç olduğu için eski tuş takımı değil yeni bir tuş takımımız bulunuyor. Hemen yan kısımdaki tuş da sis farını açıp kapatabiliyor. Bizim aracımızda elektrikli bir el freni bulunmuyor. Hemen bu kısımda da ayak frenini indirebileceğim bir kol bulunuyor. Mercedes bu araçtan sonra ayak frenini kaldırıyor ve elektrikli park frenine dönüyor. Aracımız tam deri koltuklara sahip. Aynı şekilde koltuklarımız yarı elektrikli olarak geliyor. Sırtlık ve alçaklık yükseklik ayarını buradan elektrikli şekilde kontrol edebiliyorum. Fakat ileri geri konumunu buradan manuel şekilde ayarlamam gerekiyor. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Bizim incelemekte bulunduğumuz araç makyajlı bir kasa olduğu için yeni tip bir direksiyonla geliyor. Direksiyonun bu kısmında yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Sağ kısımda da ses açma kapatma ve mute tuşları bulunuyor. Aynı şekilde sağ ve solda da aramaları reddedip kabul edebileceğim tuşlar bulunuyor. Aracımızda hız sabitleme ve limitör bulunuyor. Mercedes'te bunun ismi tempomat diye geçiyor. Hemen buradaki koldan rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Bizim aracımız koldan vitesli bir şekilde geliyor. Eğer makyajsız bir aracımız olsaydı vitesimiz orta konsolda konumlandırılmış olacaktı. Aynı şekilde burada F1 kulaklıklarım da bulunuyor araçta. Vites şeklimizden bahsetmek istiyorum. Eğer iki tık şekilde yukarı kaldırırsam geri konumuna geçiyor. Eğer bir kere aşağı ittirirsem boş konumuna geçiyor. İki aşağı indirirsem de drive moduna geçiyor.
Eğer şuradaki tuşa da basarsam kendini park konumuna alıyor. Aracımızın ön konsolu Mercedes E'lerden aşina olduğumuz bir konsol. Burada gayet şık krom detaylarımız kullanılmış. Bizim aracımızda bulunan multimedya makyajlı kasayla geliyor. Makyajsız bir aracımız olsaydı eski tip bir multimedya ile karşılaşacaktık. Bu kısımda radyo, CD çalar, navigasyon ve telefonumu bağlayacağım bir tuş takımı bulunuyor. Aynı şekilde burada reddetme ve kabul et tuşlarımız bulunuyor. Bizim aracımızda navigasyon opsiyonel olarak bulunmuyor. Eğer olsaydı bu tuşa bastığımda navigasyonum direkt kendiliğinden gelecekti. Burada aramaları yapabileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Orta kısımda multimedyayı açıp kapatabileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Ortadaki yuvarlağı çevirdikçe sesi kontrol edebiliyorum. Aynı şekilde sağ ve solda parçayı değiştiriyor. Alt kısımda koltuk ısıtmalarımız konumlandırılmış. Bu araçta bunlar opsiyon olarak geliyor. Orta kısma geçtiğimde arka kafalıkları yatırabileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen sağ kısmında park sensörünü açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Onun yan kısmında da Eco modunu açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen alt kısımda aracımız Avantgard pakete sahip olduğu için bir Avantgard yazısı bulunuyor. Alüminyumun üzerine işlenmiş şekilde geliyor. Bu şık detayın ardından bizi klima paneli karşılıyor. Bu araçta çift taraflı dijital bir klimamız bulunuyor. Bu tuştan klimanın şiddetini, bu tuştan da nereye vuracağını ayarlayabiliyorum. Gayet şık ve kullanışlı bence. Aracımızın orta konsoluna geçmek istiyorum. Burada gerçekten büyük bir saklama alanımız var. Bu kısımda aracın Mercedeslerden aşina olduğumuz bir küllüğü bulunuyor. Hemen yan kısmında da 12 volt çakmaklığımız bulunuyor. Hemen alt kısmında 2 adet bardaklığım bulunuyor. Bardaklığın üst kısmında bir tane tuş var ama ne olduğunu bilmiyorum. Eğer aranızda bilenler varsa yorum kısmında belirtebilir. Evet, bardaklarımızı kapatıyoruz. Burada bir joystick'im bulunuyor. Bu alandan multimedyayı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Joystick'in sol kısmında bir back tuşumuz var. Menüden geri gelmek isterken bu tuşla geliyorum. Hemen sağ kısmında da üzerinde C yazan bir tuş bulunuyor. Daha önce E-kasayı sürekli kullanmadığım için bu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilenler varsa yorum kısmında yine belirtebilir. Sol kısmında da aracı Eco ve Sport modlarını alabileceğim bir adet tuş bulunuyor. Aracımızın ön kol dayaması da bu şekilde. İki yana açılıyor. Derin, büyük, geniş bir gözümüz bulunuyor. Burada USB ve AUX girişlerimiz de konumlandırılmış. Bence bu araç için gayet yeterli bir göz. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaşça açılıp kapanan amortisörlü bir torpidomuz bulunuyor. Bu alanda torpido soğutucumuz konumlandırılmış. Hemen sol kısmında bir adet aydınlatmamız var. Aracımızın torpidosu iki bölmeye ayrılmış. Küçük eşyalarımı, evraklarımı saklayabileceğim bir alan var. Bu alanda da küçük parfüm vesaire bir şeyler koyabileceğim bir alan var. Şimdi biraz da arka alanı inceleyelim. Sıcak sıcak. Arka alanın saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Burada dar saklama gözlerimiz bulunuyor. Burada bir adet enerji içeceğimiz bulunuyor, markası belli olmayan. Birazcık dar bir alan olduğu için eğilip bükülmek zorunda kalıyor. Şimdi bir de diz ve baş mesafesinden bahsetmek istiyorum. Benim boyum 1.80 civarında. Ön koltuk tamamen bana ayarlı ve diz mesafemi rahatlıkla görüyorsunuz. Aynı şekilde baş mesafeden, yani bir karış büyüklüğünde gayet arka tarafta rahatım. Aracımızın arka kısmında sıcaklığını ön taraftan kontrol edebileceğim 2 adet menfez bulunuyor. Hemen alt kısmında da 12 volt çakmaklığım ve bir adet küllüğüm konumlandırılmış. Yani bunlar araca premium hissiyat katacak şeyler. Burada bir adet orta kol dayamamız bulunuyor. Buradaki tuşu çektiğimde burada bir adet saklama gözü bizi karşılıyor. Aynı şekilde buradaki tuşa bastığımda da bir adet bardaklığım geliyor. Evet arkadaşlar, biraz da size sürüş kısmından bahsedeceğim. Biraz sizlere aracın dış tasarımından bahsetmek istiyorum. Bizim şu an kullanmakta bulunduğumuz araç 2012 model. Mercedes 2012'de bu aracın iç kısmını makyajladı. 2013 senesinden sonra da dış tasarımını makyajladı. V212 kasa genel olarak zaten dış hatları keskin bir araç. Mercedes bu kasadan sonra biraz daha yumuşak hatlara geçiş yaptı. Benim görüşüm olarak en iyi kasalardan biri bence bu araç. Ağır ve oturaklı bir araç olarak gözüküyor dışarıdan da. Aracın biraz konfor detaylarından bahsetmek istiyorum. Zaten E-kasa rahatlık ve konfor üzerine üretilmiş bir araç. Aracımızın üzerinde kalın yanaklı lastikler bulunduğu için ekstra bir konfor sağlıyor bize. Şu an gerçekten uçan bir halıdaymışım gibi hissediyorum. Gerçekten araba kendi kendine gidiyor desem yeridir. Yalıtım olarak da bu aracı uzun yolda kullanmış biri olarak gerçekten güzel bir yalıtıma sahip. Peki kuzen, senin hissiyatların nasıl bu aracın içinde? Evet, keyifliyim şu an, rahatım. Birazdan uykuya dalabilirim. Bir de çok iyi anlattın arabayı. Rahatladım arabanın içinde.
Aracımız 4 çeker bir sisteme sahip olduğu için virajlarda vesaire herhangi bir problem çekmiyoruz. Kışında herhangi bir problem yaşamıyoruz bu araçla. Uludağ çıkmışlarımız var. Biraz da size şanzımandan bahsetmek istiyorum. Aracımızın üzerinde bulunan şanzıman 7 G-Tronic. 2012 senesinde makyajla birlikte araçlarda kullanılmaya başlanıyor. 2019 senesinde ise 9 ileri şekilde güncellenerek üretimi son buluyor. Bu şanzıman benim C kasada kullandığım bir şanzımandı. Gayet sorunsuz ve vites geçişleri güzel bir şanzıman. Şimdi biraz da yakıt verilerinden bahsetmek istiyorum. Şu an ayağım sabit şekilde düz bir yolda ilerlerken 5 litre civarlarında yakıyoruz. Aracımız dizel bir motora sahip olduğu için zaten genel olarak verimli bir motor. Biz şu an düz bir yolda kullandığımız için 5 litre civarlarında yakıyor ama şehir içinde 7-8 litreleri rahatlıkla bulabilecek motor. Gerçekten uzun yol için ideal bir araç. Şimdi bir de ses sistemini dinleyeceğiz sizin için aracın. Aracımızda Harman Kardon opsiyonel olarak bulunmuyor. İstersek bu aracı opsiyonel olarak satın alabiliyoruz ama bence gayet yeterliydi standart donanım olarak da. Şimdi sizler için bir 0-100 denemesi yapacağız. Buradan aracımız Sport modu aldım zaten. Buradaki S yazısını görüyorsunuz. Şu an aracı deneyeceğimiz yol bir tık bayır yukarı. Siz de zaten görebiliyorsunuzdur. Aracın 0-100'ünü değerlendirirken bu bayır faktörünü de göz önünde bulundurun. 3, 2, 1. Bir tık uçtuk. Peki kuzen, aracı A'dan Z'ye kadar inceledik. Sen olsan bu aracı 1.700.000 lira bantlarında alır mıydın? Ben bu aracı tercih etmezdim. Yani bunu alacağıma gider yeni bir C kasa alırdım. Hem multimedya vesaire olarak daha yeni bir araç. 40'lı 50'li yaşlarımda olsaydım bu aracı kesinlikle ben tercih ederdim. Ama şu an soruyorsan o bütçelere yani ben bu arabayı almazdım. Bahsettiğimiz C kasada 2016-2017 güncel bir araç olduğu için multimedya ekranı vesaire bu araçtan daha teknolojik. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video ile alakalı belirtmek istediğiniz noktaları da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.